Merhaba arkadaşlar, Koddan Talaş'a kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere CNC'nin de dahil olduğu birçok iş kolunda kullanılan en temel ölçü aletlerinden olan kumpasları anlatacağım. Kumpas nedir? Nasıl doğru okunur? Hepsini adım adım öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, kumpas hassas ölçüm yapmanızı olanak tanıyan imalat sektörünün olmazsa olmaz ölçü aletlerinden bir tanesi. Dış çap, iç çap, derinlik, hatta adım ölçümleri bile yapmak için kullanılır. Hangi kumpaslar var? Gelin bir bakalım. Bu mekanik kumpas olarak geçiyor arkadaşlar elimdeki. Ölçüleri kendimiz okuyoruz. Bunlar dijital kumpas. Mesela bu plastik bir kumpas. Gayet ucuz internette bulabilirsiniz. Bu pahalı bir kumpas. Su geçirmez özelliğe sahip. Bu da 300 milimetre malzeme çapına kadar ölçebilen bir kumpas. Yine mekanik kumpasla başlayalım arkadaşlar. Mekanik kumpas hareketli çene ve sabit çene. Burası verniyer kısmı. Burası kılıç dediğimiz bölüm. Buradan derinlik ölçüyoruz. Buradan iç çap ölçümlerini yapıyoruz. Buradan da dış çap ölçümlerini yapacağız. Örnek olması açısından şöyle bir parça var. Kumpasın tutumu bu şekildedir arkadaşlar. Sağ elle tutarsınız. Şunda gördüğünüz gibi bazılarında tekerlek olur. Bu benim kullandığım kumpasta yok. Şu şekilde tuttuğunuz zaman çok bastırmadan tatlı sıkı şeklinde ölçünüzü alırsınız arkadaşlar. Dış çapta da şu şekil parçayı tam ortasından özellikle yuvarlak malzemelerde parçayı tam ortasından ölçersiniz arkadaşlar. Derinlik ölçümünde şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Farklı bir parça burada T somunum var. Şu kumpasın alt kısmıyla kılıç kısmının şu şekil tam köşeye oturtuyoruz arkadaşlar. Tatlı sıkı şekilde yine bastırarak hiç verniyeri sağa sola oynatmadan ölçümümüzü alıyoruz. Yine dijitalde de aynı bu şekilde. Bu şekil dış çap ölçümleri, bu şekilde derinlik ölçümlerini yapabilirsiniz. Onun haricinde kumpasların birçok çeşidi var. Saatli kumpaslar var. Derinlik kumpası, iç çap kumpası, dış çap çeneleri büyük olan kumpaslar var. Genellikle okunuşları aynıdır. Okuma kısmına gelecek olursak da şöyle mekanik kumpasımızı alalım. Vernier kısmı 0'dan 10'a kadar görüyorsunuz. Bu 1/20'lik bir kumpas arkadaşlar. 1/20'lik kumpas olduğunu nereden anlıyoruz diyecek olursanız 0'dan 10'a kadar çizgiler var burada. Ortalarda da 10 tane çizgi var. Topluyoruz 20. Ee, En son çizgi 39 ile kesişmiş en son çizgimiz. 20 milimetrede verniyerimiz de vardı. 39'u 20'ye böldüğümüz zaman 1,95 ölçümüz çıkıyor. İlk iki çizginin arası 2 milimetre görüyorsunuz. 2 milimetreden 1,95'i çıktığımız zaman 0,05 hassasiyetimiz çıkıyor ortaya. Yani verniyerdeki her kısım 1,95 milimetre değeri alıyor. Şimdi örnek bir parça ölçümü yapalım arkadaşlar sizlerle. Şu şekil tam ortasından ölçüyoruz. Ölçüm yaparken bütün kupasları da aynıdır, bu değişmez. İlk sıfıra bakılır arkadaşlar. İlk çizgiye bakılır verniyerdeki. Verniyerdeki ilk sıfır çizgisi cetveldeki hangi sayıda kesişiyor? İlk ona bakacağız. Burada 30'un altında kalmış görüyorsunuz. Ama 29'da değil. O zaman ne yapıyoruz? Soldan sağa doğru çizgilere bakarak kesişen çizgiyi bulmaya çalışıyoruz. Buradan baktığımızda 9 kesişmiş gibi duruyor ama 9 da değil. 9'dan bir sonraki çizgi bakın kesişmiş cetvelimizle. Burada 9'u 90 olarak alıyoruz arkadaşlar. Yani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. %5 de hassasiyetimiz vardı. 95 oluyor.
Yani ne olmuş oluyor? 29'u buradan okuduk. 95'i de Vernièr'den okuduk. Ölçümüz 29.95. Yine yanlışlık yapmış mıyız? Dijital kumpasımızdan ölçelim. Yine aynı şekilde bu %1'lik bir kumpas arkadaşlar. O yüzden ölçüleri tam net çıkmayabilir. Gördüğünüz gibi 29.95. Yine delik içinde de aynı şekilde. Tam 20 ile kesişmiş arkadaşlar, görüyorsunuz. Sağlamasını yapmak için en son çizgiye de bakıyoruz. En son çizgide kesişmiş. Demek ki tam 20 sayısını elde ediyoruz burada. Yine dijital kumpasımızdan da bakalım. Sağlamamızı yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dijital kumpasların kullanımı gayet basittir arkadaşlar. Ee, Zaten ölçüleri dijital ekranda görebiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey, mesela bu kumpas hassasiyeti çok az olan bir kumpas. Ondalık bir kumpas. Ara ölçüleri bunda göremiyoruz maalesef. Bu kumpasta da yüzdelik bir kumpas. Ara ölçüleri gayet net bir şekilde veriyor. Bunun haricinde dijital kumpasları sıfırlama tuşu bu şekilde. Aynı zamanda uzun süre basılı tutarsanız kapatma tuşudur bu da. Buradan inç veya milimetre olarak ayarlayabiliyorsunuz. Uzun süreli basarak kapatıyorsunuz. Aynı zamanda sıfırlama tuşudur arkadaşlar. Kumpas kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var arkadaşlar. Kumpasınızı temiz ve düzgün çalıştığından emin olun. Ölçüm yaparken kumpasın çenelerini parçaya tam oturtturun. Kumpasınızı darbelere karşı, suya karşı koruyun. Ne kadar suya dayanıklı olsa da bu cihazlar suya gelmiyor arkadaşlar. Su değdiği zaman kafası karışabiliyor bu cihazların. Doğru bakım kumpasınızın ömrünü uzatır. Bugün sizlerle kumpasları tanıdık ve kumpas nasıl okunur öğrendik. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. CNC ve imalat dünyasında öğrenmeye devam etmek için Koddan Talaşa kanalında buluşalım.